Merhaba örgü severler. Bugün sizlere örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla örebileceği, çok kısa sürede 1-2 saat gibi kısa bir sürede tamamlayıp kullanabileceğiniz bir bandana modeliyle geldim. Şöyle yakından detaylarını göstermek istiyorum. Kenar kısımlarını da gördüğünüz gibi düz bir bitişle tamamladık. Uçlarında tomurcuk ya da pıtırcık da diyebiliriz. Model detaylarıyla çok güzel ve zarif bir model oldu. Eminim sizler de çok kısa bir sürede benimle birlikte örüp tamamlayabileceksiniz. Model anlatımına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bu hatırlatmamı yaptıktan sonra hemen modelin detaylarına geçelim. Bandanayı örmeye başlamadan önce kullandığım iplik ve tığ hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben 100 gramı 330 metre olan koton bir iplik kullanıyorum. Şöyle dokusunu da yakından göstereyim. Ve bu ipi kullanırken 3 milim tığla öreceğim. Ama sizin eliniz çok sıkıysa 3,5, çok gevşekse 2,5 milim tığ da kullanabilirsiniz. Tamamen el ayarınıza göre tığ ve ipinizi tercih etmelisiniz. Hemen sihirli halka yaparak bandanamı örmeye başlıyorum. Sihirli halkamı da şu şekilde yapıyorum. Hemen ipimi tuttum. Parmağımda bir tur döndürdükten sonra tığımı buradan geçirip ipimi alıyorum ve ilmeğimi kilitledim. 3 tane zincir çekip tığıma ipimi doladım. İkili trabzanlar öreceğim. Bildiğiniz gibi ikili trabzanlar 2 defada kapattığımız ilmeklerdi. Gördüğünüz gibi ilmeğin ikisini bir kapattım. Çektiğim zinciri de bir tane trabzan saydım. Şu an 2 tane trabzanım oldu. Tığıma tekrar ipimi doladım. Sihirli halkanın içine batarak ilmeğin ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde toplamda 7 tane trabzan örüyorum. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 6 ve 7.'yi de ördükten sonra sihirli halkanın ipini çekerek buradaki boşluğu küçültüyorum. Bu şekilde 3 zincir çekip, hatta 4 zincir çekip örgümü döndürdüm. Şimdi üçlü trabzanlar yapacağız. Üçlü trabzanları da tığa 2 defa ip dolayarak yapıyorum. Bu şekilde ve 3 defa da kapatacağız. 4 zincirle döndüm. Tığıma 2 defa ipimi doladım ve buradaki ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeği birlikte kapatıyorum. Diğer ikisini de birlikte ve ikisini de birlikte. Yani 3 defada kapattığımız üçlü trabzan ördük. Çektiğim zinciri de bir trabzan sayıyorum ve toplamda 4 tane trabzan öreceğim. 3 ve dördüncüyü de ördükten sonra 2 zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi 2 kez doladım. Aşağıdaki trabzanları sayıyorum. 1, 2 tanesini atlayıp üçüncüsüne batıyorum ve yine üçlü trabzan. Aynı noktaya toplamda 4 tane üçlü trabzan öreceğim. Ve bandananın bundan sonraki bütün aşamalarında hep üçlü trabzan olarak devam edeceğim. 4 tane ördükten sonra 3 zincir, tekrar tığıma ipimi 2 kez doladım ve aynı noktaya batarak 4 tane daha trabzan örüyorum. Burada bandanamızın orta merkezini oluşturuyoruz, tam üçgen kısmını. Dört tane trabzanımı da ördükten sonra yine 2 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım ve 2 tane trabzanı boş bırakıp üçüncüsüne batarak 4 tane daha trabzan örüyorum. 2, 3 ve dördüncüyü de ördüm. Hemen bakalım ilk sıramızda nasıl görünüyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi 4 tane üçlü trabzan, 2 zincir, aynı noktaya 4 trabzan, 3 zincir ve 4 trabzan yaptıktan sonra
Tekrar 2 zincirle buraya 4 tane daha trabzan ördük. 4 zincir çekip örgümü döndürüyorum. 4 zincir ve örgümü döndürdüm. Tekrar tığıma ipimi 2 kez doladım. Buradaki ilk trabzanın tepesine batarak çektiğim zinciri de bir trabzan sayıyorum. Toplamda 4 tane trabzan örüyorum. Çektiğimiz zincirlerde, bu dönüşlerde bir tane trabzan olarak sayıyoruz. Toplamda 4 tane ördüm ve 2 zincir çekip tekrar tığıma 2 kez doladım. Bir alt sırada 2 zincir çekmiştik ve böyle bir zincir boşluğumuz var. Buraya batıp bir tane trabzan ördüm. 3 zincir. Tekrar tığıma ipimi 2 kez dolayıp aynı noktaya bir trabzan daha örüyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane V oluşturmuş olduk. 4 trabzandan sonra 2 zincir. Buradaki zincir boşluğuna bir trabzan, 3 zincir ve bir trabzan yaptıktan sonra tekrar 2 zincir çektim. Tığıma ipimi 2 kez doladım ve tam ortadaki zincir boşluğuna batarak yine bir alt sırada yaptığımız gibi 4 tane trabzan örüyorum. Dördüncüyü de ördükten sonra 3 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Aynı noktaya 4 tane daha trabzan örüyorum. Burada biraz yavaş anlattığımı düşünüyorsanız ya da hızlı anlattığımı düşünüyorsanız ekrandaki 3 noktaya basarak ayarlar kısmından videonun oynatma hızını yavaşlatıp hızlandırabilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra yine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi orta merkezde bu şekilde görünüyor. 2 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım ve bir sonraki zincir boşluğuna gelerek bir tane trabzan ördüm. 3 zincir, tekrar tığıma ipimi 2 kez doladım. Aynı noktaya bir tane daha trabzan örüyorum. Yine burada da bir tane V oluşturmuş olduk. 2 zincirle tekrar tığıma ipimi 2 kez doladım. Burada zincir çekmiştik. 3 tane trabzan ve bir de zincirle 4 trabzan vardı. Bu zincire batarak değil, bu son trabzanın tepesine batarak yine 4 tane trabzan örüyorum. 2 3 ve 4 tane trabzan ördükten sonra bu sırada nasıl göründüğünü birlikte görelim. Şöyle. Aslında üçgen şallardaki mantık. Tam orta merkezden sağda ne varsa solda da aynısı var. Yani kenar kısmı, kenardaki trabzan grubumuz, ortada bir tane V oluşturduk ve orta merkezde 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzanla bu bizim köşemiz oldu ve solda da yine aynı bir tane V oluştu. Her sırada bu V'ler artarak devam edecek. Yani bu sırada bir tane V var. Bir üst sırada 2 tane olacak buradaki boşluklara. Bir üst sırada 3 diye bu şekilde artışlarımızı yapacağız. Şimdi tekrar 4 zincir çekip örgümü döndürüyorum. Tığıma ipimi 2 kez doladım. Buradaki ilk trabzanın tepesine 3 tane trabzan öreceğim. Çektiğim zincirle birlikte 4 tane trabzan oluyor. Bu şekilde tane tane anlatıyorum ki örgüye yeni başlayanlar da çok rahatlıkla örebilsin diye. Çünkü adım adım ilerlediğimiz zaman hatasız, sorunsuz bir şekilde birlikte tamamlamış olacağız. 4 tane trabzandan sonra 2 zincir çektim ve tığıma ipimi 2 kez doladım. Burada gördüğünüz gibi bir tane V vardı. Onun yanında 2 zincirlik bir boşluk var. Buraya batarak bir tane trabzan ördüm. 3 zincir. Tekrar 2 defa doladıktan sonra aynı noktaya bir trabzan daha ördüm. 2 zincir. Tığıma ipimi 2 kez doladım. Buradaki V boşluğunu atlayıp hemen yanındaki boşluğa bir tane daha trabzan. 3 zincir. Tığıma ipimi 2 kez doladım. Aynı noktaya bir trabzan daha ördüm. Bu V'lerde ve orta köşede üçer zincir, aradaki geçiş noktalarında ikişer zincir çekiyoruz.
Tekrar 2 zincir, tığıma ipimi doladım ve orta merkezde 4 tane trabzan. 2 3 ve 4 tane trabzan ördükten sonra 3 zincir ve aynı noktaya tekrar 4 trabzan daha örüyorum. 2 3 ve dördüncü trabzanımı da örüp orta köşemizi oluşturmuş olduk. 2 zincirle tığıma ipimi 2 kez doladım. Hemen bu ilk zincir boşluğuna batarak bir tane trabzan örüyorum. Tekrar 3 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım ve aynı noktaya bir trabzan daha örerek V'mi oluşturmuş oldum. 2 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Buradaki V boşluğuna değil, hemen yanındaki zincir boşluğuna batarak bir trabzan, 3 zincir, tekrar aynı noktaya bir trabzan daha ördüm. 2 zincirle artık kenar bandını örüyorum. Ne yapıyorum? 1-2 tane trabzanı boş bırakıp üçüncüye 4 tane trabzan örüyorum. 2 3 ve dördüncü trabzanımı da ördüm. Şöyle bakalım hemen. Şöyle koton ipliklerde bu şekilde düzeltme yapabilirsiniz. Ütülemeye de gerek kalmaz bu sayede. Böyle gördüğünüz gibi düz bir tabanla modelimiz artmaya devam etti. Burada ilk sırada bir tane V vardı. Şimdi 2 tane oldu. Üçüncü sırada da bu boşluklara V'ler yaparak 3 tane V yapmış olacağız ve artırmalarımız devam edecek. Aslında model hep bu sıraların tekrarı ama bir üst sırayı da yine birlikte örelim. Daha anlaşılır olsun. 4 zincir çektim ve örgümü döndürüyorum. Ne yapıyorduk burada? İlk trabzanın tepesine çektiğim zincirle birlikte toplamda 4 tane trabzan örüyorum. İki zincir çekip tığıma ipimi 2 kez doladım. Hemen ilk zincir boşluğunun içine bir tane trabzan, 3 zincir, tekrar 2 kez doladım ve aynı noktaya bir tane trabzan daha ördüm. 2 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Hemen bu iki V arasındaki boşluğa batıyorum. Şöyle göstereyim. Buradaki V'lerin arasındaki iki zincirlik boşluğa batıp bir trabzan, 3 zincir ve aynı noktaya bir trabzan daha örüyorum. 2 zincir ve bir sonraki iki zincirlik boşluğa bir trabzan daha ördüm. 3 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım ve aynı noktaya bir trabzan daha ördüm. 2 zincirle orta merkeze geldim ve buradaki boşluğun içine 4 tane trabzan örüyorum. 3 ve 4 tane trabzan ördüm. 3 zincir çekip yine aynı boşluğa 4 tane trabzan daha örüyorum. 3 ve dördüncü trabzanımı da ördüm. Şöyle yarısını tamamlamış olduk. Diğer yarısını da aynı şekilde 2 zincir, hemen buradaki ilk zincir boşluğuna batarak bir trabzan, 3 zincir, aynı noktaya bir trabzan daha ördüm. 2 zincirle bir sonraki zincir boşluğuna geçiyorum. Yani buradaki V'ye değil, hemen 2V arasındaki boşluğa bir trabzan,
3 zincir ve aynı noktaya bir trabzan daha ördüm. İkinci V'yi tamamladık. 2 zincirle bir sonraki zincir boşluğuna gelip oraya da bir trabzan, 3 zincir ve bir trabzan örerek sıramı tamamladım. 2 zincirle kenar kısma geliyorum. Burada çektiğimiz zincirle birlikte 4 trabzan vardı. Son bu zincir kısmına değil, hemen en son trabzana batarak 4 tane trabzan örüyorum. 3 ve dördüncü trabzanımı da ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi model bu kadar kolay. Hemen oturup 1-2 saatte örüp tamamlayabileceğiniz bir model. Bunu istediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Sadece bandana olarak düşünmeyin. Bu modelle üçgen şal olarak da örebilirsiniz. İstediğiniz kadar uzatıp istediğiniz ölçüye gelince bitirebilirsiniz modeli. Ben şimdi bandanamı biraz ilerleteyim. Daha sonra kenar kısımlarına birlikte devam edelim. Ben bandanamı istediğim büyüklüğe kadar ördüm ve hemen size ölçülerini vermek istiyorum. Köşeden başlangıç noktasına kadar 24,5 santim. Bir uçtan diğer uca kadar olan ölçüsü ise 44,5 santim. Bu şekilde. Tabii ki sıra sayısı vermiyorum. Çünkü neden? Herkesin örme sıkılığına, gevşekliğine göre, kullandığı ipe ve tığa göre sıra sayısı değişir. Tamamen ölçüyle ilerlemeniz sizin için daha iyi olacaktır. İstediğiniz kişiye göre baş çevresinde ölçerek yapabilirsiniz. İsterseniz çocuklara, isterseniz yetişkinlere göre baş çevresinde ölçerek örebilirsiniz. Şimdi en son sıramı tamamladım ve 4 trabzan örmüştüm. Bağcık kısmını yapacağım. Bunun için de bir miktar zincir çekiyorum. Zinciri de sayıyla değil de santim olarak 20 santim ya da 25 santim kadar çekmekte fayda var diye düşünüyorum. 55 tane zincir çekerek 25 santim uzunluğuna ulaştım. Tığım ipimi doluyorum. Geriye doğru 3 tane zincir sayıyorum. 1, 2, 3. zincire batıp ilmeği çıkardım. İkisini birlikte kapattım. Tekrar aynı noktaya ilmeğin ikisini bir kapattım. Tekrar tığım ipimi dolayıp aynı noktaya battım ve ilmeğin ikisini bir kapattım. Tığımda toplamda 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde kapatıyorum. 3 tane zincir çekip aynı trabzanları yaptığım zincire kaydırmayla kapattım. Şöyle göstereyim. Şimdi geri kalan bütün zincirlerin içine batarak kaydırmayla devam edeceğim. Bir sonraki zincire batıp başlıyorum. Tığıma ip almadan batırdım zincire. İpi alıp tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde bütün zincirlere birer tane kaydırma işlemi yapacağım ve diğer uca kadar ulaşacağım. Bütün zincirlerin üzerine kaydırmayla devam ettim ve sonuna kadar geldim. Şimdi buradan sık iğneler yaparak diğer uca kadar ulaşacağız. Trabzan gördüğünüz gibi bu şekilde batıyorum. Tığıma ip almadım. Bir tane sık iğne ördüm. Aynı yere batıp ikinci ve üçüncü sık iğnemi de ördüm. Ve hemen devamında şurada trabzanları yaptığımız boşluğa denk geliyor. Oraya da bir tane trabzan ördüm ve duruşuna şöyle bakıyorum. 3 tane trabzan, 3 tane sık iğneyi trabzana batarak yaptım. Bir tane de o boşluğa. Bu benim için yeterli oldu ve görüntüsünü bozmadı. Ama eğer sizde yeterli gelmezse dördüncü trabzanı da yapabilirsiniz. Ya da fazla gelirse eksiltebilirsiniz. Bunu tamamen örgü örerken şöyle gözünüzle bakıp duruşuna bakmanız gerekiyor. Yine devam ediyorum. Burada trabzan boşluğuna 1, 2, 3 tane sık iğne yaptıktan sonra trabzanları battığım yere batıyorum ve bir tane daha yapıyorum. Şöyle net görünmesi için ikisini de göstereyim yan yana. 2 tane trabzana sık iğneler yaptık.
kasma yapmadığına ya da marullanma yapmadığına dikkat ederek burayı tamamlayacağım. Ve 3 tane yeterli olduğu için artık bütün boşluklara 3 tane ve bu birleşme noktasına da bir tane yaparak diğer uca kadar devam edeceğim ben. Bir uçtan diğer uca kadar sık iğnelerimi tamamladım ve diğer ucundaki bağcık kısmına geldim. Gördüğünüz gibi son olarak buraya da 3 tane sık iğne yapmıştım. Diğer tarafla eşit olması için yine 55 tane zincir çekiyorum. 55 tane zincir çektim. Yine diğer ucunda yaptığımız gibi pıtırcık yapacağız. Tığıma ipimi doladım ve geriye doğru 3 tane zincir sayıp üçüncüsüne battım. İlmeğin ikisini birlikte kapattım. Tığıma ipimi doluyorum. Yine aynı noktaya batıp ilmeğin ikisini birlikte kapattım. Tekrar tığıma ipimi doladım ve aynı noktaya batarak ilmeğin ikisini bir kapattım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde kapatıp 3 zincir çekiyorum. Ve yine trabzanları battığım yere batıp kaydırmayla kapattım. Buraya da bir pıtırcık ya da tomurcuk yapmış olduk. Şimdi yine devamındaki zincirlere batarak kaydırmayla buradaki bağcığımı da tamamlayıp kenar kısmını örmeye başlayacağım. Şöyle yakından göstereyim. Zincire batıyorum. Tığıma ip almadım. İpimi alıp buradaki ilmekten geçiriyorum. Bu kaydırma yöntemiyle bağcığı yaptığımız zaman benim daha çok hoşuma gidiyor ama isterseniz siz sık iğneyle de yapabilirsiniz. Bağcığımı tamamladım ve buradaki trabzan kısmına geldim ve şimdi kenar kısımlarını örmeye başlayacağız artık. Burada ilk trabzana sık iğneler yapmıştık. Hemen yanındakine batıp yine kaydırmayla kapatıyorum ve bir sonraki trabzana da gelip aynı şekilde kaydırma ilmeğimi yaptım. 9 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 tane zincir çektikten sonra tığıma ipimi doladım. 1 2 3 atlayıp 4. zincire batıyorum ve ilmeğimi çıkardım. İlmeğin ikisini birlikte kapattım. Tekrar tığıma ipimi doladım ve aynı noktaya batıp şöyle biraz da uzatıyorum. İlmeğin ikisini kapattım. Tekrar aynı noktaya aynı işlemi tekrar ettim. Gördüğünüz gibi 4 tane ilmeğim oldu tığımda. Hepsini tek seferde kapatıp bir de kilitliyorum bu şekilde. 3 tane zincir çekip trabzanları battığımız yere batıp kaydırmayla kapatıyorum. Görüntüsünü de bu şekilde göstereyim. 5 zincir. Burada V'ler vardı bizim. Oraya batıp sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde bir ucunda tomurcuğumuz olmuş oldu. Tekrar 9 zincir. 6 7 8 9 zincir çektikten sonra tığıma ipimi doladım. Geriye doğru sayıyorum. 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye batıp ilmeğimi de uzattım şöyle. İlmeğin ikisini bir kapattım. Tekrar aynı noktaya batıp ilmeğin ikisini kapattım. Yine tığıma ipimi dolayıp aynı noktaya batıyorum ve ilmeğin ikisini kapattım. Ve hepsini tek seferde kapatıp ilmeğimi kilitliyorum. 3 tane zincir. Burada aynı noktaya batarak bir tane kaydırma yapıyorum. Devamında 5 zincir çekip burada V boşluğuna, aradaki iki zincirlik geçişe değil, V boşluğuna sık iğne ile kapatıyorum. Ve yine 9 zincir. 7 8 9. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bandanamızın tomurcukları ya da pıtırcıkları kenar boyunca devam edecek. Şöyle orta merkeze kadar örelim. Burayı yine birlikte yapalım. Bandanamın kenar kısımlarını örerken en son köşeye üçgen noktasına geldim. Son olarak bir önceki V kısmına batmıştım. Orada yaptım tomurcuğumu ve en son 5 zincir çektim. Burada 4 tane trabzanım vardı. Bu iki trabzanın arasındaki boşluğa batarak sık iğne ile kapattım. Gördüğünüz gibi.
Tekrar 9 zincir çekiyorum. Ve yine diğer taraflarda yaptığımız gibi tığıma ipimi dolayıp geriye doğru 3 tane atladım. Dördüncüye tomurcuğumu yapıyorum. Ve bütün ilmekleri kapatıp kilitledikten sonra 3 zincir yine aynı noktaya batarak bir kaydırma yaptım. Bu şekilde 5 zincir buradaki köşe noktasına batıyorum. Şimdi yine 9 zincir, 8 9 zincir, geriye doğru 4. zincire batarak yine tomurcuğumu yapıyorum ve ilmeklerin hepsini kapattıktan sonra 3 tane zincir çekip yine tomurcuğun dibine batıp kaydırmayla kapattım. 5 zincir çektim. Tıpkı burada yaptığım gibi burada 2 tane trabzanın ortasına batmıştım. Burada da yine 2 tane trabzanın ortasına batarak sık iğne ile kapattım. Ve yine 9 zincirle devam ediyoruz. Bu kısmının nasıl göründüğünü göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi köşesi bu şekilde dönülüyor. Diğer uca kadar tamamlayalım ve bandanamızı birlikte tamamlamış olalım. Sıranın sonuna geldiğimde yine burada 2 tane trabzanı boş bırakıp üçüncüsüne kaydırmayla kapatıyorum. Ve hemen yanındaki noktaya da batıp bir tane kaydırma ilmeği, bir zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Ve bu ipi de temizleyelim burada. Daha küçük bir tığ yardımıyla ya da iğne ile arkaya gizleyeceğiz. Bu şekilde sık iğnelerin arkasından geçirerek fazla ipimizi gizleyelim. Ayrıca başlarken sihirli halka yaptığımızda kalan ipi de göstermeyi unuttum. Ben buradan sık iğneleri yaparken altından yürüttüm. Yani temiz bir şekilde tamamlamış olduk. Ve artık bandanamızı tamamladık ve son haline bakalım birlikte. Evet arkadaşlar, bandanamızı da tamamladık ve son hali böyle görünüyor. Gerçekten çok kolay ve çok zarif bir model oldu. Benim bandana hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.